Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama yeni sistemlerin envantere alındığını duyurdu. İlgili gelişme Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısında aktarıldı. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda mini akıllı mühimmat, elektronik taarruz sistemi MİLKAR ve Hisar füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında başlatılan Siper Ürün 1 ve Hisar projelerinin seri üretim sözleşmeleri imza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile hava savunma sistemleri kapsamında Aselsan payı 420.538.878,16 euro ve 4.884.244.675 Türk Lirası 7 kuruş tutarında. Yani toplamda 18,5 milyar Türk Lirası tutarında, sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalanmıştı. Füzeleri Roketsan'ın üreteceği sözleşmede teslimat takvimi 2025-2029 yıllarını kapsıyor. Yapılan sözleşme ile birlikte uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün 1'in kabul faaliyetleri Mayıs 2024'e kadar tamamlanacak. Seri üretim kapsamında teslimatlar ise Ocak 2026'da başlayacak. Hisar ailesinin ilk seri üretim üyesi ise 2025 yılının sonuna doğru teslim edilecek. Ek olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tören sırasında paylaşılan görsellerde dikkat çeken birkaç ayrıntı yer almaktaydı. Alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi olan Hisar seri üretim projesinin kapsamının genişletilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ilaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı da projeye dahil edildi. Paylaşılan görsellere göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tek batarya sistem içerisinde Hisar A+ ve Hisar O+ füzelerini birlikte tedarik edecek. Bu durumda Hisar A+ füzeleri O+ içerisinde tek sistemde kendi içerisinde katmanlı bir yapı oluşturulacağı düşünülebilir. Diğer bir durum ise teslim alınan Hisar A+ fırlatıcılarının atel idare cihazı modernizasyonu geçiren 35 mm sistemler ile birlikte kullanılabilecek olması. Aselsan tarafından 35 mm Oerlikon toplarının parçacıklı atom mühimmatı ile birlikte tevcih edilerek modern bir sistem haline getirilmişti. Bu sistemde topların radar ile tespit edilen hedeflere ateş edebilmesi için, ateş idare cihazı, Aselsan tarafından geliştirilmiştir. Ateş idare cihazı kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savunma çözümü sunmaktadır. Tipik ateş idare cihazı takımı 1 adet ateş idare cihazı, 2 adet 35 mm modernize çekili top ve 1 adet alçak irtifa hava savunma füze fırlatma sisteminden Hisarya oluşmaktadır. Yani ateş idare cihazı, Hisar A+ sistemini de komuta edebilmektedir. Dolayısıyla Hisar A+ füzelerini Hisar O+ sistemi içerisinde veya ateş idare cihazı takımı içerisinde kullanabilir. Hisar O+ sistemi standart olarak batarya seviyesinde 18-3 atıcı araç, tabur seviyesinde 54-9 atıcı aracı, önleme füzesi bulundurmaktadır. Savaş uçağı tespit ve takip mesafesi 40-60 kilometre olan sistem, 60 hedef takip edebilmektedir. Sistem güdümlü füzeleriyle 25 kilometre, RF güdümlü füzeleriyle tahminen 25-35 kilometre bandında azami menzile sahiptir. Hisar O+ hava savunma füze sistemi, envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başarmıştı. Hisar O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmişti. Hisar hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak Hisar A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi Siper'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor. Konuyla gelişmeler yaşandıkça sizleri kanal üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.